Öncelikle bizi izleyen herkese merhaba. Bugün sizlere Dacia markasının 1966 yılında Romanya'da üretime başlamasından sonra geçen 54 yılın devamında bana göre ülkemizde en parlak dönemi yaşayacağını düşündüğüm 2021 yılı için %100 elektrikli olarak sunulacak olan Dacia Spring modeline tanıtımımızda yer vermek istedim. Umarım beğenirsiniz, iyi seyirler. Tanıtıma geçmeden önce Otokeyfi kanalımıza abone olan abilerime, arkadaşlarıma teşekkür ederim. Dacia markası ülkemizde 2004 yılında piyasaya sunduğu Logan modeli sonrasında satış rakamları olarak sürekli artan bir izlenime sahip olduğunu biliyorsunuzdur. Bu durumun başlıca nedenlerinden biri de Dacia markasının fiyat performans olarak her zaman piyasanın en uygun ya da en ucuz modeli olmayı amaçlamasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bugünkü tanıtımımızın konusu olan Dacia Spring ile daha iddialı bir şekilde 2021 yılında piyasada kendinden bir hayli söz ettireceğe benziyor. Spring modelinin detaylı özelliklerini anlatmadan önce otomobil hakkında kısa bir ön bilgilendirme yapacak olursak, Dacia Spring tamamen elektrikli ve fiyat olarak Avrupa'nın en ucuz otomobili olarak satışa sunulacak. İçeriğimizin ilerleyen dakikalarında aracın fiyatı hakkında bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bu bilgiler sonrasında Spring modelinin tasarımı, ebatları ve motor özellikleriyle ilgili detaylara geçecek olursak, Dacia'nın 2021 yılında satışa sunacağı diğer modellerinde de kullanılan Y tasarımlı far düzeni ve yine bu modelde de bizi karşılayan aracın iç ve dış tasarımında yer alan turuncu renkteki detayları ile dikkatleri üzerinde çekeceğe benziyor. Ön tasarım olarak yeni çıkacak diğer modellerine kıyasla daha keskin bir görünüme sahip olan Dacia Spring, Sandero Stepway'den de aşina olacağımız araç yanlarında ve çamurluk üzerinde giydirilen sert plastikler ile araç üzerindeki yer alan çıtalar sayesinde görünüm olarak şık gözüktüğünü söyleyebiliriz. Stop lambalarının tasarımı yine aynı şekilde Y tasarımı ile dizayn edildiği, bu açıdan da bakıldığında alıcıların görünüm olarak geçer not alacağı benziyor. Dacia Spring'in ebatları hakkında bilgi verecek olursak, boyutları açısından görüntülerde tam olarak fark edilmese de bir Stepway ebatlarında değil ve maalesef küçük bir otomobil olarak piyasada yerini alacak. Uzunluğu 3.7 metre, genişliği 1.6 metre, yüksekliği 1.5 metre, dingil mesafesi ise 2.4 metre olan Dacia Spring, ebatları hakkında bir kıyaslama yapabilmek adına 2020 model Citroen C3 modelinden uzunluk olarak 20 santim daha kısa, dingil mesafesi de 10 santim daha dar olarak düşünebilirsiniz. Başka bir örnek olarak ise Volkswagen Polo'dan dingil mesafesi yani ön ve arka lastik arasındaki uzunluk 10 santim daha kısa olduğunu söyleyebiliriz. Yükseklik ve genişlik olarak örnek verdiğimiz otomobillerle hemen hemen aynı ya da biraz fazla ebatlara sahip olduğunu söyleyelim. Sadece daha az dingil mesafesine sahip olan Dacia Spring, en ucuz otomobil olma iddiasını gerçekleştirebilmek amacıyla maliyet açısından ilk kıstığı alan olarak ebatlarındaki bu durumdan bahsedebiliriz. İç tasarımına geçecek olursak, bu kısımda da Dacia markasının en ucuz otomobil projesini gerçekleşmesi amacıyla bir hayli tasarruf ettiğini söyleyebiliriz. En baz modeli olarak bu iddiasını gerçekleştirmek isteyen Dacia, detaylara baktığınızda pek fazla donanım özelliğinin bulunmadığını görebiliriz. Detaylara inecek olursak, görüntülerde izlediğinizde ilk dikkatinizi çektiğini düşündüğüm 7 inçlik dokunmatik ekran standart donanım olarak yer almıyor maalesef. Bu donanım opsiyonel olarak sunulacak. Ama en azından 3.5 inçlik dijital gösterge paneli standart donanımda yer alacağı belirtiliyor. Bir başka detay ise vites olarak ileri ve geri mod olarak ikili mod şeklinde sunulan klima düğmesi benzeri bir düğme yer almakta. Klima sistemi olarak ise analog klima seçeneğine sahip olduğunu belirtelim. Standart donanım olarak sunulan başka bir özelliği ise 4 camın elektrikli olarak sunulacak olması. Gördüğünüz üzere fiyat olarak geriye çekerken konfor ve donanım olarak bir hayli geriye gittiğini söyleyebiliriz. Sizler de yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Dacia Spring'in en merak edilen elektrikli motorunun yani bataryasının detaylarına geçecek olursak, sadece bir adet elektrikli motor ile çalışan Spring toplamda 44 beygir güç ve 125 Nm tork üretebilmekte. Aracın maksimum hızı da 125 km'de sabitlenmiş. Tek şarj ile 225 km menzile ulaşabilen Spring, iç tasarımını anlattığımda görmüş olduğunuz Eco modunu kullandığınızda gücünü 30 beygir, hızını 100 km ile sınırlayarak menzilini 250 km üzerine çıkartabildiği belirtiliyor.
26.8 kW'lık bataryaya sahip Spring tamamen şarj etmek yaklaşık 5 saat süreceği açıklanan bilgiler arasında. 30 kW'lık şarj terminallerinde ise bu durum 1 saatten az süreye indiği belirtiliyor. Bu değerlere baktığımızda Spring kullanıcıların daha çok şehir içi kullanım odaklı bir modele sahip olacağını söyleyebiliriz. Merak edilen diğer detay olan fiyat kısmına geçecek olursak, şu an ön sipariş sürecinde olan Spring elektriğin Macaristan'da ilk 100 adetlik örneği 17.770 Euro'dan satışa sunulacağını açıkladı. Araca erken erişmek isteyen kullanıcılar ekstra donanım özellikleriyle birlikte bu otomobile daha fazla tutar ödeyerek sahip olabilecekler. En ucuz iddiasını gerçekleştireceği standart donanıma sahip Dacia Spring'in başlangıç fiyatı ise 10.925 Euro olarak belirlenmiş arkadaşlar. Bu Avrupa satış fiyatı olarak edinilen bilgiler arasında yer almakta. Biz bu tutarı 11.000 Euro rakam ile ülkemize geldiğinde, bu rakam üzerinden vergileri eklediğimizde yayın tarihi itibariyle Euro'nun 9.26 olduğu durum ile Dacia Spring'in yaklaşık satış fiyatını hesaplayacak olursak 135.000 TL civarında bir rakam karşımıza çıkmakta. Şu an ülkemizde en ucuz binek otomobil 2020 model Fiat Egea 1.0 Fire modeli 114.000 TL olarak satılmakta. Bayilerde bu rakamı bulmak tabii ki zor ama resmi bir rakam olarak Egea'ya örnek verebiliriz. Baktığımızda ne kadar donanım ve ebat olarak belli bir tasarruf politikasıyla bu fiyat belirlense de tamamen elektrikli olan Dacia Spring'in İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerimizde kısa mesafe olarak oldukça uygun tüketimi sayesinde tercih edileceğini düşünüyorum. Sizler de yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. İçeriğimizi beğendiyseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Bir başka otomobil tanıtım içeriğimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.